Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Avokado bahçemizdeyim şu an. Bugün avokado aşılama ile ilgili kısa bir video hazırladım sizler için. Tabii sadece aşı yapmayacağız. Avokado hakkında bilmeniz gerekenleri, avokado bakımı, sulanması, gübrelenmesi gibi konuları da bildiklerim doğrultusunda anlatmaya çalışacağım. Bu arada nerede yaşadığımı soranlar var. Alanya'da yaşıyorum ben. Alanya, avokado yetiştiriciliği konusunda ilk akla gelen şehirlerden. Avokadonun besin değeri çok yüksek ve birçok vitamin içeriyor. Tüm bunlar doğrultusunda talep oldukça fazla ve son yıllarda özellikle avokado yetiştiriciliği ön plana çıktı. Biz de yıllardır yetiştiriyoruz ve toptan olarak satıyoruz. Ama sizden talep olursa elimden geldiği kadar parakende olarak da gönderim yapabilirim istekleriniz doğrultusunda. Şimdi aşılama konusuna gelelim. Avokado aşılamak için öncelikle ağaçtan bir dal almamız gerekiyor. Alacağımız dal aşılama yapacağımız fidanların kalınlığında olmalı. Ve aşılama yaparken çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü gördüğünüz gibi her dalın üzerinde o kadar çok çiçek var ki bunların her biri meyve olacak. O yüzden dikkatli olup israf etmeden dalı iyi değerlendirmemiz gerekir. Bu gördükleriniz avokado fidanlarımız. Avokado fidanları biraz pahalı, o yüzden biz kendimiz çekirdekten üretip aşılama yapıyoruz. Aşılayacağımız fidanlar bunlar arkadaşlar. Şimdi aşılamaya başlamadan önce yapraklarını ve budamasını yapmamız gerekiyor. Budama işlemini yapıyoruz. Bu şekilde bakın. Kesiyoruz. Sadece bu halde kalıyor. Bakın bu fidanda 2 tane birden çıkmış. İkisine de ayrı ayrı aşılama yapacağız. Ona da hemen yapıyoruz. Şimdi dikkat etmeniz gereken bu aşı için aldığımız yerin kalınlığı. İkisinin kalınlığının aynı olması gerekiyor. Ölçüsünü alarak ona göre ayarlayın arkadaşlar. Şimdi farklı aşı türleri var. Bizim burada uygulayacağımız aşı çakma aşı arkadaşlar. Kalınlığına bakıyorsunuz. Kalınlığına göre alıyorsunuz. Bakın şöyle üzerine getiriyoruz. İkisini üst üste koyduğunuzda fark anlaşılmayacak derecede kalınlığı uygun olması gerekiyor. Budama işlemlerini yapıyoruz. Alacağınız çelikte dikkat etmeniz gereken en az üzerinde 2 veya 3 gözün olması. Şu gözlere dikkat edin. Şu kısımlar gözleri arkadaşlar. Bunlardan en az 2 veya 3 tane olması gerekiyor. Şimdi bunu kesiyoruz. Bakın şöyle yan şekilde kesiyoruz. Her ikisini de yan şekilde keseceğiz. Kestikten sonra birbirine birleştireceğiz. Kestikten sonra bunları birleştireceğiz. Birleştirirken birbirine denk gelmesi gerekiyor. Yani aşı gibi görünmemesi gerekiyor. Şimdi bir çentik atacağız arkadaşlar. İki tarafa da çentik atacağız. Bu çentik atmanın sebebi iyice oturmasını sağlamak ve oynamamasını sağlamak iyice. Şimdi diğerine de aynı çentiği atacağız. Onu onun üzerine geçireceğiz arkadaşlar. Hafif küçük bir çentik atıyoruz. Şimdi bakın onu üst üste geçireceğiz arkadaşlar. Şimdi aşı bandı ile iyice sıkı sıkı saracağız arkadaşlar. Aşı bandıyla sıkı sarmak oldukça önemli. İyice sıkıca sarmamız gerekiyor. Bizim elimizde aşı bandı olduğu için biz bunu kullandık. Normalde eskiden aşı bandı değil de böyle poşetlerle bile sarardık. Ben çocukluğumda hatırlıyorum. Babam normal plastik poşetleri böyle ince bir şekilde yapar, onu sarardı. Siz de yine onu uygulayabilirsiniz. Şimdi aşı macunu da kullanmayacağız biz. Yine eskilerde olduğu gibi çamurla kapatacağız üst kısmını da. Şu an genelde macun kullanıyorlar ama macun olması şart değil. Dediğim gibi biz eskiden çamurla yapardık. Hala da çamurla yapıyoruz. Bir sıkıntı olmuyor. Önemli olan zaten hava almaması. Hava almadığı sürece ne olacağı, ne kullanacağınız çok fark etmez arkadaşlar. Bu aşılar genel olarak aynı ayrıca. Yani sadece avokado için geçerli değil bu aşı.
Birçok meyvede aynı aşı işlemi uygulanıyor zaten. Bilindik bir sistem bu. Her meyvede hemen hemen aynı uygulamayı yapabilirsiniz. Sıkıca sardıktan sonra bağlayacaksınız. Hiçbir şekilde hava almamasını sağlayacaksınız. Bu aşının tutma işlemi ne kadar sürecek ondan da bahsetmek istiyorum. Yaklaşık sıcaklığa bağlı, fidanın gücüne bağlı olarak değişebiliyor ama en az 1,5-2 ay veya 4-5 ay kadar sürebilir yani. Ama dediğim gibi en az yine 2 aya kadar sürebilir. Bakın gördüğünüz gibi dal tam olarak birbirine uygun oldu. Aşı olduğu belli olmuyor. Uygulamadaki amaç bu. İki dalın, iki çeliğin birbirine tam uygun olması. Birbirine uyum sağladıktan sonra aşımız tutacak ve yukarılardan sürgünler vermeye başlayacak. Şimdi aynı işlemi diğer çeliğe de uyguluyoruz. Buna biraz daha farklı bir uygulama yapacağız. Bunun şu üst kısmını göstereyim bakın. Bu işlemin daha hızlı sonuç verdiğini fark ettik. O yüzden bu işlemi uygulayacağız. Bunun neresini aldığımızı da göstermek istiyorum. Bakın şu ağacın şu üst kısmını almış olduk. Yani direkt şu filizlenen kısmını almış olduk. Şu kısmı. Herhangi bir budama işlemi yapmıyoruz. Direkt başını bakın bu şekilde yine aynı şekilde aşılamayı yapacağız. Ama dediğim gibi budama yapmayacağız. Dalı bu şekilde dikeceğiz. Daha çok sürgün yeri olduğu için daha hızlı bir şekilde verim alacağız. Yine aynı çapraz olarak bakın bu şekilde dalları çapraz olarak yapıyoruz. Oyuntu açıyoruz. Ondan sonra hafif bir bakın dallar birbirine tam denk geldi. Bunlar iki çeliğin birbirine uygun olması çok önemli bu aşı işleminde. Sonra küçük bir çizik, bir çentik diyelim. Hafif bir çentik atıyoruz her iki tarafa da. Çentiği attıktan sonra da onun üstüne girmesini sağlıyoruz. Bakın direkt üzerine taktık. Şimdi tam uygun oldu gördüğünüz gibi. Hiçbir şekilde kendiliğinden düşmüyor. Birbirine uyum sağlamış olması çok önemli. Bakın. Şimdi sıkı olarak sardığımızda da tam birbirine oturmuş olacak ve aşımız tutacak inşallah. Aşının tutma ihtimali %70'lerde arkadaşlar. Bu aşıya biz dediğim gibi çakma aşı diyoruz ama normalde aslında bu kalem aşısı arkadaşlar. Bu çevrede, bu yörede genellikle avokado için bu aşı uygulanıyor. Hani normalde farklı aşı tipleri de mevcut. Mesela göz aşısı. Farklı meyveler için göz aşısının uygulandığını gördük ama bu çevrede hep avokadoya bu kalem aşısı uygulandığı için biz de kalem aşısını yine uyguluyoruz. İyice sardıktan sonra bağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bağlama işleminden sonra macunlama aşamasına geçeceğiz. Macunlamayı da dediğim gibi çamurla yapacağız. Şundan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Aşılamadan da meyve oluyormuş. Yani biz hep aşıladık bugüne kadar ama aşılamadan da meyve elde edenler var. Aşılamadan da yaklaşık 4 yıl içerisinde falan meyve veriyormuş bitki. Normal aşılı olanlara göre biraz daha boyutu küçük oluyormuş. Biz dediğim gibi hep aşılama uygulamasını yaptık. Hep aşıladık. Aşılayınca iyi bir bakımla, bol sulama ve gübreleme derken hayvan gübresi kullanıyoruz biz. Farklı gübreler kullanmıyoruz. Bunları yaptığınızda 2-3 yıl içerisinde meyve vermeye başlıyor. Şimdi macunlama işlemini yapacağız arkadaşlar. Bakın macunlamayı da şöyle üst kısmına çamur sürüyoruz. Macun kullanmıyoruz dediğim gibi. Biz çamur kullanıyoruz. Çamurda nasıl yapacaksınız? Hafif bir toprağın üzerine biraz su koyarak çamuru oluşturabilirsiniz. Çocukluğumuzda oynadığımız, bildiğimiz bir çamur bu. Yine tekrar aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Budamayı ihmal etmeyin ve salıma bu kadar boyut uzunlukta bırakmanız gerekiyor. Üstünü kesiyoruz. Hiçbir dal veya yaprak bırakmıyoruz üstünden. Yine aynı şekilde boyutuna uygun olanı ayarlayacağız.
Aşı işlemi yapılırken ben de size avokadonun bakımı ile ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Avokado çok suyu seven bir bitki arkadaşlar. Bol bol sulama gerektiriyor yazın özellikle. Tabii her iklimde yetişmiyor. Her iklimde yetişmiyor dediğim aşırı don olmayan yerlerde yetişme konusunda sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Aslında dayanıklı da bir bitki. Biraz fazla suyu seven bir bitki dediğim gibi. Gübrelemek gerekiyor. Gübrelemezseniz tam verim elde edemiyorsunuz. Yine biz doğal gübre kullanıyoruz. Dediğim gibi kimyasal gübreler de zarar veriyor zaten arkadaşlar. Pek avokadoya uygun değil kimyasal gübreler. Doğal gübreler yeterli. Zaten avokado çok hızlı gelişen bir bitki. Bakımına biraz dikkat ederseniz, sulamasını ihmal etmezseniz sıcağı seven, böyle sıcakta hızlı bir şekilde büyüyen bir bitki arkadaşlar. Aşı bandını sarıyoruz üzerine arkadaşlar. Hava almaması gerekiyor. İyi sıkıca sarıyoruz. Çekirdekten yetiştirmeyi düşünüyorsanız kanalımda çekirdekten yetiştirme ile ilgili videoda mevcut. Onu izleyebilirsiniz. Yine çekirdekten yetiştirip siz de böyle aşılama işlemini yapabilirsiniz. Yetiştirdiğiniz fidanı aşılamak, onu büyütmek gerçekten keyif verici bir şey. Ben hatırlıyorum küçüklüğümde, yani 8 yaşlarındayken babamla birlikte aşı işlemi yapardık. Yani düşünün kaç yıl geçti aradan ama ben hala unutmuyorum ve o benim için gerçekten mutluluk verici bir şeydi. Bir de bu aşılamayı yaptıktan sonra çocukluk işte gidiyoruz, sürekli böyle tuttu mu diye kontrol ediyorduk. Her gün böyle gidip fidana bakıyorduk. İşte tuttuktan sonra onun o mutluluğu gerçekten paha biçilmez günlerdi diye hatırlıyorum. Yine siz de böyle çocuğunuzla bu mutlu anı paylaşabilirsiniz. Kesme işlemini belki çocuklar yapamayabilir. Ben de yapamıyordum. Babam kesme işlemini yapıyordu ama geri kalan işlemleri ben yapıyordum. Siz de çocuğunuzla böyle bir etkinlik yapabilirsiniz. Bildiğiniz gibi şimdi bugünlerde özellikle hep çocuklarla bazı etkinlikler yapıyoruz evde bu virüsten dolayı. Siz de böyle bir etkinlik yapabilirsiniz. İlla oyun oynamak gerekmiyor. Hem çocuklar yetişmiş oluyor. Bahçeye, toprağa karşı böyle bir hevesleri, bir mutlulukları oluyor. Bir de bu anlar gerçekten unutulmaz oluyor. Bakın ben kaç yıl geçmesine rağmen unutmuyorum. Ve bu günleri yine mutlulukla yad ediyorum. Babam bana bu mutluluğu yaşatmasaydı belki şu an bahçeye karşı, ağaçlara karşı bu kadar sempatim olmazdı. Bu yüzden iyi ki bu etkinlikleri babamla paylaşmışım ve bu mutlu anları birlikte geçirmişiz diye şükrediyorum. Bu arada babam da vefat etti. Bu işlemi yaparken bunu düşünmek, onu yad etmek de ayrı bir mutluluk verici bir durum benim için. Aşı işlemimiz tamam arkadaşlar. Yıkamadan sonra üzerine bir poşet geçirebilirsiniz arkadaşlar. Hava almaması gerekiyor. Güneşte fazla kalmaması gerekiyor. Yani sıcaklık farkı da çok olmaması gerekiyor. Bir de çok soru alıyorum aşıyı nereden bulacağız diye. Aşıyı herkese göndermek isterim tabii ki ama herkese göndermek gerçekten mümkün değil. Yine özellikle bu koronavirüs sürecinde biraz gönderimlerde de zaten sıkıntı yaşanabilir. İlerleyen zamanlarda yine iletişime geçecek olursak yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda tuttuğunda yine bununla ilgili bir paylaşımım olur arkadaşlar. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Paylaşımı oradan ya da yine buradan video olarak yapabilirim. Günlük de benden bu kadar. Soru ve görüşleriniz varsa bana yorumlarda iletebilirsiniz arkadaşlar. Instagram hesabımda Beril'in Hünerleri linkini bırakıyorum. Oradan da beni takip ederek sorularınız veya fotoğraflarınız varsa göndermek istediğiniz iletişime geçebilirsiniz benimle. Bugünlük de benden bu kadar. Başka bir videoda görüşene dek sağlıcakla kalın.